Şu an Yakacık'tayız. Aydos Tepesi'ndeyiz. Şöyle buradan baktığımız zaman 550 metre civarında bir tepe var burada. 82 senesinde almış babamlar burayı. Kesme çiçek yapıyorlarmış, üretiyorlarmış. Ya bu seneye kadar, işte bu pandemiye kadar devamlı kesme çiçek ürettiler. Yani çiçek mezatlarına sattılar. Bir 5-6 sene evvel ben de katıldım aralarına. Ben de hani biraz toprağa artık yakın olmak, işte biraz kovalamak açısından. Pandemi içine girince hani çiçek satılmamaya başladı. Kendimiz yemek için domates, biber ekiyorduk, hani bir 40-50 senelik tohumlarımız var. Pandemi içine girince mecburen sebzeye dönmek zorunda kaldık. Çünkü çiçek satılmamaya başladı. Genelde şehir merkezlerinde yaşadım, Kurtuluş'ta yaşadım. İşte Erenköy'de yaşadım, Suadiye'de yaşadım, Caddebostan'da yaşadım. Biraz işte koşturmalı bir hayatımız vardı. Burada 60 santim kar vardı. Buraya geldim. Kalacak yerim yoktu. Hani içerideki odalar doluydu. Amcamlar kalıyordu falan. Şu dışarıda gördüğümüz şeyde yattım falan. Üstümde 3 tane yorganla falan. Soba yoktu falan. Hani o kadar nefret etmişim ki artık o soğukta donmayı bile göze almışım sanırım. Önceden serbest meslekle uğraşıyordum. Herkesin yaptığı gibi. Sigortacıydım. İşte biraz muhasebeyle biraz iç dışlı olduk. İşte herkes işletme, iktisat okumak zorunda yani ülkemizde. Klasik. Ben de iktisatı 4. sınıfta bıraktım. Öyle bir şeyler oldu. Pek uyum sağlayamadım herhalde o taraflara. Bilmiyorum, çekti burası. Zaten hafta sonları geliyordum yani buraya taşınmadan önce de. İşte cuma akşamı artık böyle bir betondan sıkılmış olarak buraya geliyordum. Burada kalıyordum. Cumartesi, pazar akşam mecbur dönüyorduk. Hani işimiz, gücümüz vardı. Tabii şehirde olunca biraz daha şeysin. Yani hayatı daha çabuk yaşıyorsun. Saatler yetmiyor. Doğru mu? İşte daha çok elbisen, ayakkabı dolabın var, elbise dolabın var. Envai çeşit tişörtün var, envai çeşit şapkan var. Oradayken işte şu çıkmış onu alalım, bu çıkmış bunu alalım. Bunu alabilmemiz için daha çok çalışmamız lazım falan. Şimdi daha keyifli yani. Bir de şimdi bazı insanlar hani bunu bilmedikleri için söylüyorum. Fideyi ekiyorsunuz, hani fideyi bir ektikten sonra büyüyor ya. Çocuğunuz gibi oluyor cidden. Hani cidden öyle oluyor. Ben kendime yolcu diyorum. Yani çünkü bu artık bir yoldayız. Daha doğrusu çıktık, daha başladık, hani daha hiçbir şey yok. Daha bu işin, çok affedersiniz amiyane tabirle, ameliyatını yapıyorum. Daha hiçbir şey bilmiyorum yani. 6 senedir buradayım ama tabii öğrendik ama yani öyle bir çiftçi diyebilmek, yeni çiftçi diyebilmek falan, bunlar bana saçma geliyor yani şu an için. Şu andan bahsediyorum. Ama sonrası ne olur bilemem yani. Etrafta bir iki tane şey var. Bana filozof diyorlar. Komşum var. Ondan sonra tam mandıra filozofusun falan. Hani onlara biraz değişik geliyorum. Onlar devamlı bu köyde doğdukları için falan, herhalde ondan olabilir. Öyle, o şekilde yani. Biz bir yolcuyuz diye düşünüyorum. Hani herkes için geçerli bu. Öyle bir çiftçi falan, öyle bir şey üstüme koyamam yani şu an için. Doğal olmaya çalışıyorum en şeyine kadar. Ondan sonra hiç ilaç vermedim. Zaten domatesleri çekeceğiz birazdan. Çoğu dökülüyor artık ilaçsızlıktan. Ondan sonra doğal olduğumu düşünüyorum, yani doğal tarım yaptığımı düşünüyorum. Kendi zaten tohumumuz. Hani herkes onu söyleyecek ama bizim cidden öyle. Zaten kendimize üretiyorduk. Dışarıya öyle bir dedin ya, konvansiyonel yani. Adam 20 ton yapıyor, biz 3,5 ton yapabiliyoruz hani. Ya zaten ondan fazla çıkmıyor yani. Bizim onu 20 ton yapabilmemiz için belki de 50 dönüm ekmemiz lazım hani. Çünkü az çıkıyor şeyden. Diğer o tarımı yapmak istersek, işte biz diyelim bir domates ağacından 5 kilo alıyorsak, o arkadaşlar 25 kilo alıyorlar yani. Hani öyle bir şey var. Bizim daha fazla alan etmemiz lazım bu durumda. Buradaki diğer üreticilerle ilişkim, küçük görüyorlar beni. Yapamazsın diyorlar falan işte. Ama çok işte buralarda baya böyle bir söz sahibi bir üretici abimiz var. İşte bana mandıra filozofu diyen arkadaş. Geçen benim domatesleri gördü. Dedi ki keşke ben de ondan ekseydim dedi. Hani biliyor fabrikasyon malı olduğunu yani domatesin. Benim domatesi gördüğü zaman hoşuna gidiyor yani. Hani tadına bakıyor falan. Ulan diyor, işte domates bu falan diyor.
Ama yapamıyor. Niye yapamıyor? Çünkü paraya odaklı yani hani herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yoksa bizden daha fazla arazisi var. Ekse ekebilir. Çıkartabilir. Güzel de çıkartır. Keşke diyor bundan ekseydim diyor. Hani her sene öyle söylüyor ama hiçbir sene ektiğini görmedik. Belediyenin 2 tane üretici pazarı var. Cumartesi günleri Ortaköy'de. Ulus Pazarı, Sosyete Pazarı diye geçiyor. Cumartesi günleri oraya gidiyoruz. Pazar günü de Kadıköy'de Tarihi Salı Pazarı'nda, Hasanpaşa'da kurulan bir pazar var. Gene üretici pazarı. Pazar günleri de oraya gidiyoruz. Bir de pazara çıkmak önemli yani. Hani yeni insanlarla tanışıyoruz. İşte muhabbet ediyoruz. Ticareti öğreniyoruz, en önemlisi o. Hani normalde dışarıda hiçbir yerde öğrenemeyeceğimiz ticareti pazarlarda öğreniyoruz yani. İnsanla birebir, çünkü perakendedeyiz yani. Birebir konuşuyoruz insanlarla. Hatta ben size hepsini versem, kilosunu 1 lira yapsam olur mu? Ne yapacağız? Ne bileyim ya, bir şey yaparsınız. Bizim evde bir tane var. Tavuk canavarı var. Küçük bir hayvan var. Tamam, ne kadar güzel ya. Ama İmar daha buraya gelmedi. Allah'a şükürler olsun. Ben istemiyorum. Büyüklerim istiyorlar. Normal olarak. Yaşları biraz geçkin olduğu için herhalde diye tahmin ediyorum. Ben kesinlikle istemiyorum. Bir daha söylüyorum, kesinlikle istemiyorum buraya gelmesini, imar şeklinin. Daha gelmez diye düşünüyorum. 1. dereceden sit alanındayız. 5 sene önce ben buraya taşındığım zaman her yerde kuş cıvıltısı vardı. Şimdi araba sesi duyuyoruz. Şurada bir yol açıldı. Şu an imar konumuz yok önümüzde ama yavaş yavaş olmaya başlayacak. Satmak da istiyorlar büyüklerimiz. Buralarda da bu işlerin olmayacağını düşünüyorum artık. Çünkü her yer yol oluyor. İşte yani şehir yaklaşıyor gittikçe bize. Yani burası tek benim olmadığı için burada bir söz söyleme hakkım yok. Ne olacağını bilmiyorum. Keşke böyle kalsa, hani çok satmak istiyorlar. Yani en az 7 sene, 8 senedir direniyorum yani. Hani en azından babamı hani frenlemeye çalışıyorum ki hani satılmasın diyerekten. Ona uğraşıyorum zaten. Emin ol yani buna. Gerçekten istemiyorum buranın satılmasını. Muhteşem bir doğa çünkü yani.